Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte altıgen şekillerinden çok güzel bir tablo yapacağız. Duvar süsü yapacağız. Süs eşyalarımızı koyacağımız bir çerçeve yapacağız diyebiliriz. Hemen altıgenden bir karton kalıp oluşturduk ve dil çubuklarımızı sırayla yapıştırma işlemine geçeceğiz. Küçük dil çubukları kullanıyoruz bu sefer. Her zaman kullandıklarımızdan biraz daha minikler. Önce alt zeminimizi oluşturacağız bir kat temel olarak. Yamuk olmaması için ben bu karton şeklini yaptım. Hayır, ben kendime güveniyorum, bunu kartonsuz da yapabilirim diyorsanız tabii ki bu kalıba gerek yok. Ama herhangi bir yamukluk olmasın, çünkü üst üste bayağı bir kat, yani bir 9-10 kat ahşapları, dil çubuklarını yapıştıracağımız için yamukluk olmasını istemediğim için ben bu kalıptan destek alıyorum. Siz de temel olarak bir altıgen kalıbı yaparsanız daha kolay ilerlersiniz. Silikonla iki uçlarına sadece sürmeniz yeterli. Hem silikon çabuk kuruyor, hem ahşabımız ince olduğu için daha kullanışlı oluyor. Gördüğünüz gibi çerçevemizi oluşturduk. Bunlar çerçevelerimizin temelleri olacak. Altıgen şeklini yaparken, çubukları yapıştırırken muhakkak hep aynı yönde ilerlemeye çalışın. İsterseniz saat yönünde ya da isterseniz soldan sağa, hiç fark etmez. Ama hep aynı yön ilerlerseniz sağlıklı sonuca varabilirsiniz. Buna çok dikkat edin. İkinci katı yapıştırdıktan sonra üst üste aynı şekilde ilerliyorum. Uçlarına silikon sürüyorum ve tek tek çubuklarımı yapıştıracağım. Muhakkak aynı hizada olmasına dediğim gibi dikkat edin. Yamulmalar olmasın. Çünkü çok ince bir çubuk olduğu için yapıştırırken yamukluklar oluyor ve bu görüntüde bozukluk oluyor. O yüzden hep aynı hizada yapıştırmaya çok dikkat edin. Evet, gördüğünüz gibi hep aynı yönde ilerliyoruz. Bu sefer ilk defa altıgen çalışması yapıyoruz. Daha önceki çalışmalarımızda hiç altıgen çalışması yapmamıştık. Biliyorsunuz ki altıgen şekli biz bayanların en sevdiği, göze hoş gelen şekillerden biri ve tabii ki süslemelerde de simetrisinden dolayı en çok tercih ettiğimiz, en çok karşımıza çıkan geometrik şekillerden birisi. Tabii ki sadece bizler değil, doğada da birçok yerde var geometrik altıgen şekli. Bunlardan en basiti bildiğimiz arıların bal petekleri. Tabii ki arılar altıgen şeklini kullanıyorlar bal peteklerini yaparken. Bunun nedeni ne? Çünkü altıgen şekli kare, dikdörtgen, üçgen gibi birçok geometrik şekle göre daha az toplam duvar uzunluğuna ihtiyaç duyuyor. Tabii ki arılar bütün gün çalışıyorlar, didiniyorlar, polen topluyorlar. Bir de gelip içeride duvar yapmak onlara bir zahmet oluyor. Ve o yüzden arıların altıgen seçmesi çok mantıklı. Çünkü en az duvar uzunluğuna sahip geometrik şekil altıgen. Bu yüzden de arılar için çok mantıklı bir seçim. Çünkü daha az enerji sarf ediyorlar. Bir de tabii ki ne var en çok bildiklerimizden? Kaplumbağalar. Kaplumbağalarda da biliyorsunuz üzerinde altıgen şekilleri var. Bu da zaten baktığımız anda gözümüze net bir şekilde çarpıyor. Bunun nedeni ise altıgen eğimli yüzeylerde en iyi kaplayabilen geometrik şekil. Yani eğimli yüzeylerde dikkat edin, bunlar döşemelerde, mobilyalarda bile çok karşımıza çıkar. Yuvarlak alanlarda böyle daha çok tercih edilir. Neden? Çünkü şekil olarak oturması en kolay şekildir. Sadece hayvanlarda mı var geometrik şekil? Tabii ki hayır. Ne de var? Kar tanelerinde var. Biliyorsunuz ki mikroskopla bakıldığı zaman kar tanelerinin her biri birbirinden farklı ama temelinde hepsi altıgen şeklindedir. Gördüğünüz gibi bizim altıgen şekillerimiz de çok güzel oldu. Doğayla tabii ki yarışamayız ama biz de el yapımı bir şeyler üretmeye çalışıyoruz bayanlar olarak.
Hemen altıgenlerimi ben bu arada sizinle sohbet ederken bitirdim. Ama ne yapıyoruz? Altıgenleri ben birbirleriyle yapıştırmadım. Değişik bir şey denemek istedim. Aralarına ahşap boncuklar koydum. Ahşap boncuklar isterseniz daha önce de kullanmıştım ben bunlardan. Boyalı da alabiliyorsunuz. Mavi, beyaz şeklinde her rengi var, hatta mavi beyaz demeyeyim sadece. Ahşap rengini de tercih edebilirsiniz. Ben verniklenmemiş ahşap versiyonunu almayı tercih ediyorum. Çünkü istediğim renge boyayabiliyorum. Üzerinde boya olduğu zaman o rengi kullanmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden ahşap boncuk alacağınız zaman bence işlenmemiş almanızı tavsiye ederim. Başka çalışmalarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Önce tek tek yapıştırdım iki köşeyi. Daha sonra iki köşeyi birbirine yapıştıracağım. Ben böyle ikisini bir başa bir de ortasına yapıştırıyorum ama siz isterseniz üçünü aynı hizada ortada da yapıştırabilirsiniz. Çalışmalarımda hep söylüyorum, tamamen size kalmış seçenekler. İstediğiniz gibi değişiklikler de yapabilirsiniz. Renklerde de öyle bu arada. Gördüğünüz gibi önce boncukları muhakkak yapıştırırsanız daha kolay ilerlersiniz. Daha sonra petekleri birbirine yapıştırırsanız daha rahat olur. Evet, 4 peteğimizi birbirine yapıştırdık. Çok güzel altıgen şeklinde 4 tane peteğimiz var. İsterseniz bunu birçok şekilde çoğaltabilirsiniz. Altıgenlerinizi yaparak genişletebilirsiniz, enine boyuna fark etmez. Şimdi ne yapacağız? Objelerimizi koyabilmek için uçlarını uzatacağız, en alt uçlarını. Ben şimdi yaparken bunu sadece tek tarafını yükseltmedim. Neden? Hangi köşelerini birbirine yapıştıracağıma karar veremedim. O yüzden altta kalması gerekiyor tabii ki, böyle gördüğünüz gibi. En son bu işlemi yapmaya karar verdim. Ama siz baştan da isterseniz yapabilirsiniz. Ama çalışmamı zorlaştırmamak adına bütün petekleri, bütün altıgenleri yapıştırdıktan sonra yapmayı ben tercih ettim. Siz de daha kolay olsun istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Bir 5-6 tane çubuğu birleştirip silikonla yapıştırıp altına ekliyorum. Yani bir çıkıntı yapıyorum diyebilirim. Fazla çubuklarımızı kaldıralım, silikonlarımızı toplayalım. Şimdi göstereceğim size. Gördüğünüz gibi en alta yapmadım. Sadece baştaki ikisine bir çıkıntı yaptım. Zaten normalde de gördüğünüz gibi bayağı bir geniş. Daha geniş bir obje koymak istiyorsanız bir seçenek olsun diye ben kendim bunu ekledim. Tamamen altıgenleri, bal peteklerini diyebilirim birbirine yapıştırırken araya bir şey koymazsanız ben ilk baktığımda çok sade oldu. O yüzden ahşap boncuk koymanızı kesinlikle tavsiye ederim, ya da herhangi bir başka bir obje de koyabilirsiniz ortalarına. Ama bir hareketlilik katmak adına bir şey kesinlikle ortasına istiyor, bunu söyleyebilirim. Evet, çalışmamızın sonuna geldik. Gerçekten çok pratik, kolay ve evimizde çok dekoratif bir tablomuz oldu. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.